olarak ne zaman vay be dedirtecek fotoğraflar çekmeye başladım diye her düşündüğümde işin dönüp dolaşıp iki yere vardığını fark ediyorum. Işık ve kompozisyon. Bu ikisini daha iyi kullanmaya başladığımda işler değişti. Başta ben de kompozisyonu işte nesneyi 1/3 kuralına göre bir noktaya yerleştirmek, bir yön çizgisi oluşturmak gibi daha basit şeyler sanıyordum. Hatta bu kuralları öğrendiğimde fotoğraflarım hemen daha düzenli görünmeye başlamıştı. Ama zamanla fark ettim ki bu sadece başlangıç. Çok daha fazlası var. Görmeyi öğrenmek, çerçeveyi okumak, fotoğrafta bir şekil dili oluşturmak, ritim, doku, renk gibi görsel unsurları bir arada okumak ve onları bilinçli şekilde yerleştirmek. İster telefonla ister profesyonel bir makineyle çekin, bir karede güçlü bir kompozisyon varsa izleyenin gözü o karede kalır. İşte bu yüzden önemli. Ama tek başına yeterli mi? Işık, ifade, duygu, kompozisyon, hatta bazen son dokunuşlar, düzenleme ve rötuş da dahil hepsi birlikte o fotoğrafın konuşmasını sağlıyor. Bu unsurlar bir araya geldiğinde fotoğraf gerçekten bir şeye dönüşüyor. Biri eksik kaldığında her şey tam gibi görünse bile o hissi tam olarak alamayabiliyoruz. Bu videoda size 3 temel kompozisyon kuralını anlatacağım. Ama sadece bilmek için değil, zamanla gözünüzün bunları otomatik algılamasını sağlamak için. Yani bu kurallar zamanla düşünmeden bile nasıl devreye giriyor bunu göreceğiz. Diğer kompozisyon kurallarını sonraki videolarda ele alacağız. Bu videoda hem temel prensipleri açıklayacağım hem de Henry Carroll'ın İyi Fotoğraflar Çekmek için bu kitabı okuyun kitabından kısa bölümlerle konuyu biraz daha zenginleştireceğim. Aynı zamanda Michael Freeman'ın Fotoğrafçının Gözü kitabından da destek alacağız. İyi fotoğraflar çekmek için bu kitabı okuyun. Tam bir başucu rehberi. Aç, oku, çek. Fotoğrafçının Gözü ise konuları temelden kavratan daha çok ders kitabı gibi. Bu arada kullandığımız iki temel kaynağın yazarlarını da kısaca tanıtmak istiyorum. Henry Carroll sade ama etkili anlatımıyla tanınan bir fotoğrafçı ve yazar. Michael Freeman ise uzun yıllar boyunca özellikle seyahat, mimari ve kültürel konular üzerine çalışmış bir fotoğrafçı. Ayrıca gazetecilik ve foto muhabirlik de yapmış. Burada amaç birini diğerine üstün tutmak değil, ikisini de kendi yerinde doğru şekilde anlamak. Kendi deneyimlerimden de zaman zaman bahsedeceğim ya da bazı yerlerde sadece yorum yapacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk kural yönlendirme çizgileri. Yönlendirme çizgileri izleyicinin fotoğrafı nasıl okuyacağını belirleyen en güçlü araçlardan biri. Yani gözümüz fotoğrafta ilk nereye bakacak, hangi yönde ilerleyecek? Bu görsel akış etkileyici bir kompozisyon yaratmanın temel taşlarından. Henry Carroll bu konuyu anlatırken fotoğraf tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Henri Cartier-Bresson'un Var Bölgesi adlı karesini gösteriyor. Bu fotoğrafta çizgiler bakışımızı adeta bir kavis gibi fotoğrafın içinde yönlendiriyor. Yazar şöyle diyor: çevrenize dikkatle bakarsanız her yerde yönlendirme çizgileri bulabilirsiniz. Bunlar ufukta birleşen tren rayları, ağaç dalları ya da bir kaya yüzeyindeki çatlaklar olabilir. İmgenizde bu çizgileri belirgin bir şekilde göstermekten hiç çekinmeyin. İnternette mutlaka denk gelmişsinizdir. Tren raylarının ya da yol çizgilerinin ufukta birleştiği klasik kareler. Yönlendirme çizgileri denince akla gelen en güçlü örneklerden biri bu. Gözümüz bu çizgilerin oluşturduğu üçgen form sayesinde doğal olarak görüntünün içine çekilir. Freeman ise bu konuyu Fotoğrafçının Gözü kitabında daha sistematik şekilde ele alıyor. Grafik ve fotoğrafik öğeler bölümünde yönlendirme çizgilerini 15 alt başlık altında anlatmış. Freeman burada 15 alt başlık altında sadece çizgileri değil, üçgen, daire, dikdörtgen gibi şekilleri de grafik ve fotoğrafik öğeler başlığı altında sınıflandırıyor. Ayrıca yönlendirme çizgilerini yalnızca grafik öğeler arasında bırakmıyor. Tasarımın temelleri bölümünde perspektif ve derinlik konusunu anlatırken de farklı perspektif veya geniş açılı lens kullanımında oluşan derinlik veya çizgilerin gözü nasıl yönlendirdiğini de açıklıyor. Yakındaki objelerin büyüyüp uzaktakilerin küçülmesinin gözümüzü ileriye doğru yönlendirdiğine, bazen fiziksel bir çizgi görmesek bile bu derinlik hissinin fotoğrafın içine çeken bir etki yarattığına değiniyor. Grafik ve fotoğrafik öğeler bölümündeki 15 alt başlıkta ise farklı çizgi ve şekil kullanımlarının fotoğrafta oluşturduğu etkileri de detaylı şekilde anlatıyor. Hepsine bu videoda değinmeyeceğim. Duruma göre sonraki videolarda tek tek ya da bölümlere ayırarak ele alabilirim diye düşünüyorum. Bu videoda sadece ilk 3 maddeye kısaca değineceğim. Birincisi tek nokta.
Fotoğrafta tek bir nokta varsa tüm dikkat oraya çekilir. Tanım olarak tek bir nokta tüm görüntünün en küçük kısmıdır. Ama önemli olması için bulunduğu ortamla bir kontrast içermesi gerekir. Örneğin renk veya ton olarak. Bir fotoğraftaki en basit nokta biçimi su üstündeki tekne veya gökyüzündeki bir kuş gibi nispeten düz bir arka plan önünde uzaktan görülen yalnız bir nesnedir. İkincisi birden fazla nokta. Tek bir nokta daha eklendiğinde sadelik kaybolur. İki nokta da olsa, daha kalabalık nokta sayısı da olsa daima noktaları birleştiren görünmez bir çizgi vardır diyor. Üçüncü olarak da yatay çizgiler. Yatay çizgiler sahneye sakinlik verir. Ufuk çizgisi, su yüzeyi ya da yerleşim hatları buna örnektir. Bu arada yönlendirme çizgileri üzerine araştırırken Studio Binder'ın hazırladığı bir yazıya rastladım. Orada yönlendirme çizgilerini 5 farklı alt başlıkta toplamışlar. Yatay, dikey, diagonal, kavisli ve birleşen çizgiler. Ben de bu kuralları ayrı ayrı ele alıp daha derinlemesine anlatan videolar hazırlamayı düşünüyorum. Sizce böyle bir içerik gelsin mi? Yorumlarda belirtin lütfen. Ben de genelde yönlendirme çizgilerini sokakta ya da şehirde yürürken ya da çekim için bulunduğum ortamı gözlemlerken fark etmeye çalışıyorum. Bazen kadrajı oluştururken değil, o an sadece hissettiğim yöne göre çekim yaparken bile bu çizgiler kendiliğinden ortaya çıkabiliyor. Kaldırım taşları, gölgeler, bir binanın kenarı, duvardaki izler, bir lamba direği bile yönlendirme çizgisi etkisi yaratabilir. Veya az önce bahsettiğimiz gibi ufka doğru giden bir yol çizgisi. Bunları fark etmek zamanla içgüdüsel hale geliyor. Kompozisyonun ikinci temel kuralı olarak Henry Carroll'ın iyi fotoğraflar çekmek için bu kitabı okuyun kitabında da ikinci sırada yer verdiği nesnelerin şekli konusuna bakacağız. Carroll bu başlık altında fotoğraf formatının, yani fotoğrafın yatay mı dikey mi olduğunun izleyici üzerindeki etkisine değiniyor. Yatay fotoğraflar gözlerimizi yana doğru hareket etmeye teşvik eder. Dikey fotoğraflardaysa gözlerimiz yukarı ve aşağı doğru hareket eder. Aslında format seçmenin manzara ya da portre çekmekle doğrudan bir ilgisi yoktur. Önemli olan fotoğrafınızın formatını konunuzun ana çizgilerine veya doğal akışına uydurmaktır. Böylelikle fotoğrafınızın formatı konuyla uyum içinde çalışarak gözün istenen şekilde yönlendirilmesine katkı sağlar. Yani portre eşittir dikey format, manzara eşittir yatay format diye katı kurallar yok. Mark Asni'nin Hahanlar fotoğrafı bu konuda çok iyi bir örnek. Gözümüz sahnede sağ üstten başlayarak oluşan çizgiyi takip ediyor. Kitapta fotoğrafın altına eklenen dalgalı çizgi bu hareketi neredeyse birebir harita gibi göstermiş. Fotoğrafçının Gözü kitabında yatay dikey geçişleri burada da işlenmiş ama bu kez çerçevenin şekli başlığı altında. Yani çerçevenin yatay mı dikey mi yoksa kare mi olduğu da izleyicinin algısını doğrudan etkileyen bir unsur olarak ele alınmış yine. Kare format içinse şöyle bir not düşülmüş. Genel olarak çalışması en zor format budur ve aslında kare çerçeve için kullanılan tasarım stratejilerinin çoğu onun kusursuz eşitliğini bozmak üzerine yoğunlaşır. Benim için özellikle yatay format hikaye anlatımında daha akıcı bir rota sunuyor. Ama bazı fotoğraflarda, özellikle portre çekiminde dikey format figürün ağırlığını daha net hissettirdiği için daha çok onu tercih ediyorum. Sizin de bu konudaki deneyimlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız konuşuruz. Geldik üçüncü kurala, çerçeveleme. Bu kural adından da anlaşılabileceği gibi fotoğraf içinde bir çerçeve oluşturarak konuyu vurgulamakla ilgili. Zaten birçok örneğine siz de rastlamışsınızdır. Pencereler, kapılar, tüneller, hatta bazen bir elin oluşturduğu açıklık bile bu çerçeveyi yaratabilir. Güçlü bir etki yaratan ve sıkça kullanılan bir teknik. İyi fotoğraflar çekmek için kitabında bu kez kalabalık bir sahneyi çekiyorsanız özellikle kullanışlıdır. Kapı aralıkları, pencereler veya açıklıklar gibi dikkati kompozisyonunuzun belirli bir bölümüne odaklamaya yardımcı olabilecek herhangi bir çerçeveleyici unsur arayın demiş. Ama bu arada da bir uyarıda bulunmuş. Çerçevelemenin çok güçlü bir araç olduğunu unutmayın ve bu yüzden sıradan bir şeyi çerçevelemekle uğraşmayın. Çerçevelemeye değecek konular bulun. Bu işlemi fotoğrafınızın içinde bir fotoğraf yaratmak olarak düşünün. Bu teknik sayesinde hem odak noktası güçleniyor hem de fotoğrafa bir katman daha eklemiş oluyoruz. Freeman ise bu konuyu yine daha kapsamlı bir şekilde ele almış. Önce fotoğrafın kendi sınırlarını, kendi kenarlarını çerçevesi kabul ederek başlıyor konuya. Sonra çerçeve içinde çerçeve alt başlığıyla az önce konuştuğumuz şeklini anlatıyor. Diğer kitaptaki sıradan şeyleri çerçevelemeyin uyarısıyla benzer şekilde o da şöyle diyor.
Oturmuş tüm tasarım formülleri gibi kullanımında aşırıya kaçılma ve klişeleşme gibi riskleri olsa da bu tehlikeler bile aslında onun gerçekten işe yaradığının delilleridir. Sadece uygulanırken biraz daha fazla dikkate ve hayal gücüne ihtiyaç vardır. Ben bu kısmı diğer kitaptaki öneriyle çok benzer buldum. Benim için de çerçeveleme, fotoğrafın içindeki dikkati bir yere toplamanın güçlü yollarından biri. Bazen bunu sahnede zaten var olan bir öğeyle yapıyorum. Bazen de çerçevelemeyi bilinçli olarak kullanıyorum. Özellikle tek bir bakışa, bir duyguya ya da harekete dikkat çekmek istediğimde. En sevdiğim tarafı bazen çok sade gibi görünen bir detayın sadece doğru bir çerçevenin içindeyken fark edilir hale gelmesi. Fark edilir ve çok etkili hale gelmesi. Şimdi bu 3 temel kompozisyon kuralını uygulamalı olarak da göstereceğim. Fonumda da sık sık görmeye alışık olduğunuz bisikletim. Hem nesnenin şekli, hem yönlendirme çizgileri hem de çerçeveleme için örneklerde onu kullanacağım. Bendeki en geniş açı 24 mm. İç mekanda bu açıyla yeterli yönlendirme çizgisi etkisi yakalamak zor olabiliyor. Bu yüzden bugün telefonumun ultra geniş açı moduyla çekim yapacağım. Hazırsanız yönlendirme çizgileriyle başlıyoruz. Burada beni çeken kamera netlikte sorun çıkardı maalesef. O yüzden bulanık görünüyorum ama çekim ortamını göstermek iyi olacağı için yine de eklemek istedim. Şimdi benim burada yapmaya çalışacağım şey, masanın bu kenarını yönlendirme çizgisi olarak kullanacağım. Tren rayları ve yol çizgilerinin böyle bir üçgen oluşturmasından, o şekilde bir yönlendirme çizgisi oluşturmasından bahsetmiştik ya. Onun örneklerini de ekleyeceğim, zaten eklemiş olmam lazım hatta. Masanın bu kenarı fotoğrafta bayağı geniş bir şekilde kalsın. Devamı da ileri doğru böyle incelerek uzanıp yine o üçgen şekli oluştursun. O üçgen şeklin sonlarına doğru da bisikleti görelim. Gözümüz o çizgiyle bisiklete doğru gitsin. Amacımız bu. Şimdi ben burada ultra geniş açıyı ayarladım. Tam hizalamaya çalışıyorum. Amaç üçgen oluşturmak olduğu için. Oldu. Telefondan da videoyu alıyorum bu arada. Hani nasıl ayarladığımı görebilin diye. Kadrajın tam köşelerine denk gelecek şekilde hizaladım. Sırada ikinci kuralımız var, çerçeveleme. Bu kez bisikletin önündeki bu küçük aynayı kullanarak gözümü merkezde tutan bir çerçeve oluşturmaya çalışacağım. Bunu da kapatayım. Hemen hızlı anlatıp geçiyorum. Burada yukarı yönlendirdiğim sabit ışığı kapattım tamamen. Çünkü fon çok aydınlıktı, dikkat dağıtıyordu. Fonun daha karanlık olmasını istedim. Buradan ışık yine benim yüzüme vuruyor. Şöyle bir şey yaptım ayrıca. Böyle bisikleti biraz daha yakınlaştırıp ama kameranın da yani kadrajdan çıkacağı şekilde şöyle gözümü yakınlaştırdım, yüzümü ve kameraya baktım. Üçüncü kuralımız nesnenin şekli. Burada bisikletin yuvarlak formuna vurgu yapmak için eski lambaderimizin şapkasından kalma bu beyaz çemberi kullanacağım. Onu bisikletin etrafına yerleştirerek daire şekline dikkat çekeceğim. Çember şekli kuvvetlendirsin istediğim için biraz böyle çerçeve gibi de içinde duracak şekilde böyle ayarlayacağım. Burada özellikle kare formatı seçtim. Çünkü daire şekli kare formatın simetrisiyle çok uyumlu oluyor. O yüzden çemberle daire şeklini vurgulamışken onu kare formatın içine oturtarak odak hissini güçlendirmek istedim. Böylece hem şekil kuralını hem de formatı birbirine bağlamış olduk. Bu arada videoda duyduğunuz müzikler de bana ait. Bandcamp linkim açıklamada, merak edenler göz atabilir. Geldik videomuzun sonuna. Bu videoda kompozisyonun İlk 3 temel kuralına baktık. Aralarda üretim süreciyle ilgili ya da ilham verici kitaplardan, örneklerden yola çıkan videolar da olacak. Takipte kalmak isterseniz abone olmayı ve sonraki videolar için zili açmayı unutmayın. Beğeni ve paylaşımlarınız da bu içeriklerin daha çok kişiye ulaşması için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.